Orhun Bey, ne olur ne olmaz. Yalnız gitmeyin. Müsaade edin, ben de sizinle geleyim. Gerek yok. Bu işleri senin yapmana gerek yok. Ali ile ilgileneceğim demiştim. İlgilenmek ne demekse onu yapıyorum. Bir an o eski tanıdığım, bildiğim adamı gördüm sandım. Bakışı, ifadesi, saçmalama. Yelkenleri suya indirmeye ne kadar da heveslisin. Neden düşünüp duruyorsun onu? Sana yaptığı onca şeyin üstüne. Bu saatten sonra değişse ne olur, değişmese ne olur? Düşünme artık. Bazen insanın kendi sesi bütün sesleri bastırır. Dikkat et, senin sesin kandırmasın kızım. Ne dedin Halise abla? Kusura bakma, duymamışım. Kafanda bir sürü ses var belli. Keşke kafandaki sesleri kışkışlayıp susturabilecek bir yol bulabilseydim diyorum. Yol bulmana gerek yok. Sen yanımda ol yeter. İyi ki varsın. Senin nasıl güzel bir kalbin var. Hiç mi kötülük uğramaz kapısına? Pırlanta gibisin. Senin hakkın ödenmez kızım. Ne yaptım ki ben? Daha ne yapacaksın kızım? Bir ana evladı için ne yaparsa, neleri katlanıyorsa kimse senin hakkını ödeyemez. O haldeyken, hiç kimse seni istemezken ta kalktın nerelerden Ali için Fransa'dan geldin. Nasıl da mutluyduk. Ama şimdi sorsalar, üzerinden bir asır geçmiş gibi. Affedersiniz. Kuru temizlemeden kıyafetler geldi de Ali'nin okul formasıyla pantolonu. Sağ ol Gonca.
akşam bir yere kaybolma, sana sürprizim var. Ne sürprizi? Gelince görürsün. Yapma, bir gören olacak. İsteyen görebilir. Nasılsa karım olmayacak mısın? İyi çalışmalar. Bir dakika. Son olsun. Hani beraber yaşlanacaktık. Hep yan yana, el ele, aşkla. Olmadı. Bu işleri senin yapmana gerek yok. Ali ile ilgileneceğim demiştim. İlgilenmek ne demekse onu yapıyorum. Bakışları sanki eskisi gibiydi. Neden öyle davrandı ki? Hira Hanım, hanımefendi sizi salonda bekliyor. Beni görmek istemişsiniz. Orhun evden öfkeyle çıktı. Arıyorum, telefonlarıma cevap vermiyor. Sen nerede olduğunu biliyor musun? Bilmiyorum. Yine bir gerginlik yaşadıysanız saklama. Hiçbir şey saklamıyorum. Orhun'u bu hale bir tek senin tavırların getiriyor. O nedenle soruyorum. Orhun'un nerede olduğunu biliyorsan derhal söyle. Anne! Ona niye soruyorsun? Nereye gittiğimi nereden bilecek? İzninizle. Neredesin oğlum? Kaç kere aradım. Açabilecek durumda değildim. Cihangir intihar etmiş. Nasıl yani? Olanlar yüzünden mi yaptı bunu?
Neden öyle bakıyor? Demin Afife Hanım'ın yanında da değişikti. Yine ne yapacaksın bana? Kardeşim, patron sana bakıyor. Biliyorum. Afifeciğim, ben bu işten hiçbir şey anlamadım. Cihangir neden intihar etmiş olabilir? Sebebinden hiçbir zaman emin olamayacağız. Birçok şey olabilir zira. Cihangir hırslı bir adamdı. Bu noktaya gelmesi kolay değil. Sen de aynı fikirdesindir, değil mi? Yeterince konuştuk bu mevzuyu. Ben odama çıkıyorum. Zaten insan yerine koyup iki laf etmesen. Nemrut. Kardeşim, bu biraz şey olmuyor mu? Hani hep bakıyor ya. Hiçbir şey olmuyor. Tamam, ben yavaş yavaş gideyim. Yarım saat sonra Aliço'ya okul alacağım. Ben de gelirim seninle. Tamam, güzel olur. Aliço da sevinir. Konuşabilir miyiz? Ben gideyim. Dur. Biz Ali'yi almaya gidiyoruz. Yarım saat daha var ama. Olsun, biz kapıda bekleriz. Hadi çıkalım. Seni bekliyordum. Konuşmamız gerek. Az önce mutfakta söyleyeceğimi söyledim. Her şeyi biliyorum. Gerçeğin ne olduğunu biliyorum artık. Sen masumsun. Hepsi Cihangir'in kumpasıymış. Sen masumsun. Bir suçun yok. Sen masumsun. Bunu artık biliyorum.
Bir şey söylemeyecek misin? Masumum. Öyle mi? Keşke bilmediğim bir şey söyleseydin. Ben bunu zaten sana söylemiştim. Defalarca söylemiştim. Masumum. Ben masumum. Masumum. Duymadın ama. Kendini gururuna öyle kaptırmıştın ki. Karşındakinin ben olduğunu bile unuttun. Sen beni tanıyordun. Benim neleri yapacağımı, neleri asla yapmayacağımı en iyi sen biliyordun. O yüzden hiç kimse bana inanmazken sen inanmalıydın. Beni koruman, arkamda durman gerekirken İnanmak şöyle dursun. Beni paramparça etmeye kalktın. Başardın da. Masum olduğumu o zaman söylesen değerliydi. Şu an hiçbir önemi yok. Benim bu hikayeden çıkardığım ders şu. O beni gerçekten tanımamış. Ben öyle sanmışım. Beni gerçekten tanısaydı, gerçekten sevseydi, bana inanırdı. İnanmak istedim. Ama ben de seni hiç tanımamışım. Ne acı, değil mi? Çünkü benim tanıdığımı zannettiğim adam sevdiği kadına amasız, fakatsız, koşulsuz inanırdı. İşte bu yüzden her şey başından beri yanlışmış. sen masumsun. Bir suçun yok. Sen masumsun. Masumsun. Kardeşim. İyi misin kardeşim? Konuştuğunuza gördüm. Ne oldu? Yine seni üzecek kötü bir şey mi söyledi? Masummuşum Musa.
Öyle söyledi. Nasıl olduysa öğrenmiş. Oh be, çok şükür. Masum olduğunu ortaya çıktı kardeşim. Çok geç. Artık her şey için çok geç. Öyle yoruldum ki bu saatten sonra hiçbir şeyin önemi yok. Ne demek yok kardeşim? Masumsun demiş işte. Yok dedim Musa. Yok. Ben artık gideyim. Ben de seninle geleyim. Bu halde tek başına bırakmam. Gerek yok. Yalnız kalmak istiyorum. Bizim masamız burada olur. Misafirleri de şöyle alalım. Böyle de dans pisti olur. Ama her ne olursa olsun o gece bizim düğün gecemiz olacak. Ve o geceyi güzelleştirecek tek şey aşkımız. Ne mekan ne de insanlar. Sadece sevdamız. Yüzük de sahibine kavuştuğuna göre şimdi her şey tamam oldu. O kadar huzurluyum ki. Büyülü bir masalın içinde gibiyim. Evet. Bizim masalımız. Biz yazıyoruz en baştan itibaren. Zihninle değil, kalbinle güvenirsin karşındakine. Zihin unutsa bile kalp hatırlar. Takip edersen senin kalbinde hatırlar belki.
O sana kalbini verdi. Peki ya sen? Sana çetin yollardan geçip bugünlere geldiğimizi anlatmıştım. Zor zamanlar geçirdik. Evet. Ama bizim gerçeğimiz bu. Bir zamanlar bana güveniyordun. Kalbim biliyor bunu. Bana yine Sana güveniyorum. o bana hep koşulsuz güvendi. Peki ya sen? Öfken gözünü kör etti. Yaşanmış onca şeyi gözünü kırpmadan bir kalemde silip attın. Son anılar. Bu boş sayfalarda senin eserin. Orhun Demirhan'la. Senin o koskoca kibirinin. Nasıl yaptın bunu? Nasıl bu kadar kör oldun? Aklım almıyor. Her şeyi biliyorum. Gerçeğin ne olduğunu biliyorum artık. Sen masumsun. Bir suçun yok. Masumum. Öyle mi? Keşke bilmediğim bir şey söyleseydin. Ben bunu zaten sana söylemiştim. Defalarca söylemiştim. Masumum. Ben masumum. Masumum. Duymadın ama. Kendini gururuna öyle kaptırmıştın ki karşındakinin ben olduğunu bile unuttun. Sen beni tanıyordun. Bu yüzden hiç kimse bana inanmazken sen inanmalıydın. Beni koruman, arkamda durman gerekirken beni paramparça etmeye kalktın. Başardın da. Masum olduğumu o zaman söylesen değerliydi. Şu an hiçbir önemi yok.
tahammül edemem. Üzülmene de. Sen yanımda olduğun sürece ne üzülürüm ne de üşürüm. Çay derdine derman değil ama derdi dökmeye bir ilaç işte. Nihan'ı öldürdüğünü sandığım zamanlarda onu tanımıyordum. Kardeşim ölmüştü. Acım büyüktü. Gözüm kör, kulağım sağır olmuştu. Onu suçladım. İnanmadım. Hata ettim. Ama bu sefer öyle mi? Onu kendinden bile iyi tanıyorken, ona sonuna kadar inanıyorken suçladım. O kadar pişmanım ki usta. Her zerrem pişmanlıktan yanıp tutuşuyor. Nasıl yaptım bunu? Onu nasıl acımasızca suçlayabildim? Bir şey demeyecek misin usta? Aynı öfke çukuruna düştüm yine. Ama başka bir ateş bu. İçimdeki bu yangın nasıl sönecek? Paranın, gücün, adın hiçbir işe yaramayacağı bir yerdesin evlat. Tek çare o kalbin kapısında ateşin içinde yana yana beklemek. Sen yok olmadan o kapı açılır mı? İşte orasını Allah bilir. Ali'yi giydirdim hazır. Ben giydirirdim. Burada olma sebebim bu. Ali ile ilgilenmek.
dik durmalıyım. Yıkılmamalıyım. Başın sağ olsun. Bekle. Ne duydunuz? Ne diyorsunuz? Anlamıyorum. Hira masummuş. Başına gelenler tamamen kurmacaymış. Her şey abinin başının altından çıkmış. Ne diyebilirim ki? Ne desem inanmayacaksınız zaten. Daha fazla konuşmak istemiyorum. Söylemeyi bir dene. Dinlemeyi isterim. Abim gitti işte. Artık herkes arkasından bir şeyler söyleyip duracak. Tam bir günah keçisi. Herkes her şeyi abimden bilecek. Bir numaralı düşman yani. Tam istediğiniz gibi bir final oldu, öyle değil mi Afife Hanım? Bilmiyorum. Neden böyle diyorsun? Bir düşünün isterseniz. Bu olay kimin işine yaradı sizce? Kimin? Tabii ki Hira'nın. Sırf hasta bir çocuğa yemek yediriyor diye iyilik meleği gibi geziyor etrafta. Afife Hanım, artık benim hiçbir şey umurumda değil. Ne miras, ne intikam, ne de abimin kanını emmiş olan o Hira. Ben daha fazla konuşmak istemiyorum. Lütfen beni yalnız bırakın. Hayır. Konuşacaksın. Ne biliyorsun anlat. Hira sizin sandığınız kadar masum falan değil. Abimle ilişkisi vardı. Ama her şey ortaya çıkıp Orhun'u kaybetme tehlikesi belirince abimle ilişkisini hemen bitirdi. Mantıklı. Ben olsam ben de aynısını yapardım. Evdeki bir kuş daldaki kuştan iyidir çünkü Afife Hanım. Abim o kadar yalvardı ki ona. O kadar fazla dil döktü ki ama Hira kılını bile kıpırdatmadı onun için. Ya Orhun'un bulduğu deliller? Onlara ne diyorsun? O delillerin hepsi sahte. Abim hepsini Hira'nın masumiyetini kanıtlamak için, onu aklamak için hazırlattı. Afife Hanım, Hira öyle akıllı ki, şeytan gibi bir kız o. O kız abimi resmen parmağında oynattı. Afife Hanım, biz bu yüzden abimle kaç kez tartıştık ama ben ona bir kere bile sözümü dinletemedim. Eminim Afife Hanım, aynı duyguyu zamanında siz de yaşamışsınızdır. Oğlunuzu nasıl zehirlediğini eliniz kolunuz bağlı izlemişsinizdir. Orhun, siz ne derseniz deyin, sizin hiçbir sözünüzü dinlemeden hep o kızı haklı bulmuştur. Afife Hanım, ben de abimle aynı çaresizliği yaşadım. Hiçbir sözümü dinlemedi. Hira kendisini kurtarabilmesi için onu duygusal baskı altına aldı.
En nihayetinde de ölüme sürükledi işte. Sen kendini akıllı sanıyorsun değil mi? Senin attığın her adım planlı. Cihangir'le oğlumu kandırabilirsin. Ama beni asla kandıramazsın.